Trendyol satıcılarının en çok merak ettiği ürün grubu tekstil ayakkabı grubu. Neden diyeceksiniz? Biz zaten Türk milleti olarak erkekler bu konuda belki daha insaflıdır ama kadınlar özellikle herhangi bir mağazaya girdiği zaman bir ürünün 20 farklı versiyonunu denerler. Bedenleri acaba bu bana olur mu, şu bana bol mu gelir şeklinde sürekli denerler, çıkartırlar ve en sonunda bir tane ürüne karar verirler. Belki de 20. 30. denemeden sonra karar verirler. Biz erkekler ne yaparız? Gideriz mağazaya, hemen alacağımız ne, vitrinden bakarız, bu deriz. Numaram belli zaten, 45 numara, hemen giyerim ayağıma, alır çıkarım. Ya bu kadar basittir erkekler için aslında. Şimdi internet tarafında ise olaylar aslında benzeri bir şekilde yürüyor gibi görünse de öte tarafta satıcı tarafında olumsuzluk çok fazla var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Örnek veriyorum, ayakkabı. Şimdi ayakkabı almaya girdiğiniz zaman Trendyol'a müşteri olarak şunu biliyorsunuz. Trendyol müşteri memnuniyetini sağlamak için koşulsuz iade garantisi sunuyor. 15 gün içerisinde giyilmemiş ve kullanılmamış olmak kaydıyla. Alıyorsunuz ayakkabıyı mesela 43, 44, 45 3 tane numara aldınız ya da acaba mavi rengi bana yakışır mı diye merak ettiniz. Bir tane de sepete mavi rengi eklediniz. Ürünü satın aldınız, ürünler geldi. Siz işte mavi değil de beyazı beğendiniz. Beyaz ayakkabıyı giydiniz, 45 numara bana oldu deyip diğer 2 tane ürünü iade ettiniz satıcıya. Siz müşteri olarak aslında burada olması gereken şey oldu ve memnun kaldınız, ürününüze sahipsiniz. Ama satıcı tarafından baktığımız zaman satıcılar bu iade gelen kargo ücretlerini kendileri ödedikleri için onların gider kalemine bir zarar olarak yazmış oldu. Yani iade kargo bedeli onların gider kalemine girmiş oldu. Dolayısıyla birçok satıcı, birçok Trendyol satıcısı, daha doğrusu e-ticaret satıcısı tekstil ürünlerinden uzak durmaya çalışıyor ve tekstil ürünlerini satmamaya çalışıyor. Bu da tabii ki satanlar için de bir fırsat doğurmuş oluyor. Çünkü rekabet biraz azalmış oluyor. Talep yüksek, rekabet düşük. Dolayısıyla satıcı başına düşen satış miktarı da yüksek olmuş oluyor. Şimdi bu videomuzda Trendyol'da bir satıcı olarak ayakkabı nasıl satarız? Bir ayakkabıyı nasıl paketler, nasıl kargoya teslim ederiz ve müşteriye o üründen memnun kalması için neler yapmamız gerekir? Beraber inceleyeceğiz. Şimdi ben size aynı ayakkabıyı, aynı marka ayakkabıyı yine Trendyol'da diğer satıcılar bölümünden ikinci bir satıcıdan satın alarak 2 farklı satıcıdan aynı ayakkabıyı satın aldım. Ve size 2 farklı satıcı aynı ayakkabıyı nasıl gönderiyor bunu göstereceğim. Evet, kolimizin içerisinde 2 tane ayakkabımız var. Tabii ki bu koliyle gelmedi, tekrar hatırlatıyorum. Bu şekilde paketlerle geldi. Şöyle, birisi Trendyol poşetiyle geldi, diğeri de InStreet poşetiyle geldi. Tabii ki ikisi farklı firmalar gönderen firmalar. Biri Trendyol Express ile, yani Trendyol'un kendi kargo şirketiyle geldiği için aslında Trendyol logolu bir koli içerisinde geldi. Diğeri de InStreet bir marka ürün olduğu için bu şekilde kendi logosuyla olan bir kargo poşetiyle gelmiş oldu. Şimdi ilk olarak soldaki paketi şöyle bir bakacağım. Şöyle baktığım zaman, elime aldığım zaman herhangi bir koruma yok esasında. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten bu bir ayakkabı. Ayakkabı için korumaya gerek var mı? Hani bir yumurta değil, bir cam değil, bir elektronik cihaz değil. Ama düşündüğümüz zaman, satıcı olarak düşündüğünüz zaman aslında korumaya ihtiyaç var. Çünkü bu ürün müşteriye gittiği zaman iade gelme olasılığı çok yüksek. Yani tekstildeki iade oranları kimi zaman %20'ye kadar varabiliyor. Özellikle ayakkabılarda çok fazla iade olabiliyor. Çünkü 45 numara giyen birisi kalıplardan dolayı ayakkabı büyük gelebilir ayağına ve 44,5 ya da 44 numara almak isteyebilir, iade edebilir. Bu ürünün korumalı bir ambalajla gitmesi bence önemli. Şimdi baktığım zaman üzerinde herhangi bir fatura gözükmüyor. Belki içerisinde vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir ambalajı açacağım ve içerisine bakacağım. Ayakkabı giyilmiş mi, kullanılmış mı, işte ambalajı nasıl, sağlam mı gelmiş, bir beraber inceleyeceğiz. Evet, şöyle bir Hummel kutusuyla beni karşıladı. Kutu üzerinde herhangi bir farklı bir yeniden satılmış ibaresi var mı diye bakıyorum. Çünkü bazen bazı ürünler yeniden satılabiliyor. Öyle bir ibare yok. Temiz bir şekilde geldi. Kutu kapalı kalsın. Diğerini de açalım. Yan yana koyup ikisini aynı anda açıp bakalım. Karşılaştıralım. Evet, diğer kolimizi de açtım. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Çünkü aynı ürün, aynı listeden satın aldım. Dolayısıyla aynı olması şaşırtmaması gerekiyor tabii ki. Ama dediğim gibi bazen işte farklı ambalajlarla farklı versiyonlar, farklı yıl üretimleri gelebiliyordu. O yüzden 2 ürünün de aynı olduğunu söyleyebilirim. Birebir aynı koli geldi. İçini açtığım zaman da şu şekilde bakıyorum. Evet, ayakkabılar da aynı. Bakın altları tertemiz. Herhangi bir problem yok. Ürün etiketlerine baktığım zaman yine etiketler sağlam duruyor, kopmamış.
Yani şöyle baktığımızda standart olarak ayakkabıların hani kargoda ya da işte herhangi bir sebepten ötürü ezilmesini önlemek amacıyla şöyle bir strafor yerleştirilmiş. Gayet de başarılı bir detay. Diğer türlü çünkü kargoda bu ezildiği zaman, üzerine bir yük geldiği zaman ayakkabının şu şekilde ezip iz yapma ihtimali var. O yüzden kargoda bu şekilde gönderilmesi bence mantıklı ve başarılı. Aynı şekilde diğerinde de var baktığımız zaman. Bu da gayet iyi bir örnek. Bunu gönderen InStreet isimli bir firma. Ve Trendyol Express'ten gelen bir ürünü göstereceğiz. Şimdi bakacağım. İçerisinde herhangi bir koruma yok gördüğünüz üzere. İçi boş. Bu tabii ki burada esneme yapabilir mi? Bence yapabilir. Şöyle baktığım zaman etiketleri yine sağlam görünüyor. Orijinalliğiyle alakalı bir problem yok. Sadece iç kısımlarda korumayla alakalı bir strafor yok. Korumuyor. Bu tabii ki dezavantaj mı? Bana göre değil. Yani çok da takılmamak gerekiyor. Ama dezavantaj olarak düşünen müşteri olur mu? Olabilir. Genel olarak baktığımız zaman basit bir ürün. Yani gönderilebilir, yeniden satılabilir, kargolanabilir bir ürün. Teşekkür kartı ya da işte müşteri yeniden alışverişe teşvik edecek herhangi bir detay yok. Ambalaj mesela ikinci yani Trendyol Express kargosu tarafından gönderilen, bunu tabii hangi şirket satıyor bilmiyorum ama ismi de gözükmüyor şu an. Yani Trendyol'un kendi sattığı bir ürün değil bu. Trendyol'daki satıcıların sattığı bir ürün. Sadece Trendyol Express'i kullandığı için Trendyol ambalajıyla gelmiş. Bu üründe olumsuz gözüme çarpan kolinin yırtılmış olması, burada hasar görmüş olması. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne var, ben içindeki ayakkabıyı giyeceğim. Koliyle işim zaten yok. Ben ayakkabıyı çıkartacağım. Koliyi zaten çöpe atacağım diyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Biz sadece ürünleri kendimiz için almıyoruz. Hediye için de aldığımız oluyor. Bir başkasına bunu hediye etme amacıyla da almış olabiliriz. Yani şu şekilde yılbaşında düşünün mesela, işte yılbaşı ağacı kurup da aşağısına hediyeler koyan insanlar var mesela. Şimdi bu kutunun konduğunu düşünün ya da bir de bu kutunun konduğunu düşünün. Yani arada çok ciddi fark var. O yüzden ambalajı mutlaka güzel yapmamız gerekiyor. Bu tür yırtıklara izin vermememiz gerekiyor. Yırtıkların olması müşteriyi mutsuz eder, memnun etmez. Dediğim gibi teşekkür kartının olması da ekstra bir avantaj sağlar. O yüzden bu gibi detayları kesinlikle unutmamak gerekiyor. Tabii ki videonun başında söylediğim gibi tekstil ürünleri, giyim ürünleri çok riskli. İade oranları çok yüksek dediğim gibi. Bu iade oranlarını minimuma indirmek için tabii ki bedene bir şey yapamayız. Yani eğer bedeni olmadıysa müşteri iade edecektir. Ya da fotoğrafta göründüğü gibi değilse yine iade edecektir belki, ama burada bizim satıcılar olarak dikkat etmemiz gereken konu ambalajının iyi yapılmış olması, paketlemenin iyi yapılmış olması, içerisine küçük minik bir teşekkür kartının eklenmiş olması ve özellikle yani siyah ve beyaz ürünler haricinde, yani ara renklere sahip olan ürünlerin doğal ışıkla fotoğraflandırılıp Trendyol'da o şekilde yüklenmesi gerekiyor fotoğrafların. Çünkü müşteri genelde iade sebebinin %90'ı, yani büyük bir çoğunluğu, yani %90 belki çok acımasız oldu ama büyük bir çoğunluğu diyelim, en büyük sebep fotoğrafta göründüğü gibi değildi demek. Yani bu tabii ki şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela güzel bir elbise, 36 beden bir manken giymiş, gayet güzel durmuş üzerinde. İşte müşteri alıyor 38 beden, 40 beden, aynı şekilde kendisine güzel durmayabiliyor. Bu tabii ki kendi vücut yapısıyla alakalı bir durum belki, ama ürünleri gösterirken benim önerim Türk standart yapılarına göre mankenler kullanıp fotoğraf çektirmeniz. Yani tutup da mesela six pack'li, çok böyle uzun boylu, geniş omuzlu bir erkek üzerindeki bir gömlek değil de biraz daha böyle orta yapılı erkeklerin üzerine çekilmiş bir gömlek satmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ayakkabı da keza öyle. Ayakkabıyı da mümkün olduğu kadar doğal ışıkla çekilmeli. Beyaz ve siyahlar için tabii ki bunu söylemiyorum. Çünkü siyah siyahtır, beyaz beyazdır, ama ara renklerin fotoğraflarda düzgün gözükmesi çok önemli. Fotoğrafların çerçeveye tam oturması gerekiyor ve arka zemini beyaz olması gerekiyor Trendyol'da. Tam oturması gerekiyordan kastım şu: bir çerçeve düşünün, kare bir çerçeve ve yüksek çözünürlüklü bir çerçeve. Bu çerçevenin uç noktalarına mümkün olduğu kadar fotoğrafın yaklaşması ve büyütülmesi gerekiyor ki müşterileriniz hem katalog sayfasında hem de ürün detay sayfasında ürünü olabildiği kadar büyük bir şekilde görmesi için, dikkat çekmesi için bu çok önemli bir detay. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine sizin de bu tarz ürünlerle alakalı yorumlarınız varsa, fikirleriniz varsa, ya ben işte şu ürünü satacağım, bu ürünler nasıl kargolanıyor, bu ürünlerle alakalı alıp da bir inceler misin dediğiniz ürünler varsa bu videonun altına yorum bölümüne yazın. Mutlaka değerlendireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.